O bir oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve yapımcı. Yetenekli, başarılı, yerinde duramayan ve hayatı hızlı yaşayıp erken ayrılan, pek çok sevilen dizinin yapımcısı, güler yüzlü adam Osman Yağmurdereli'nin hayat hikayesi. Yılan Hikayesi'nden Kınalı Kara, Marziye'den Serseri'ye varana kadar Türk televizyonlarına damga vurmuş dizileri izleyiciyle buluşturan bir yetenek avcısı o. Osman Yağmurdereli 6 Şubat 1953'te Trabzon'da Selma ve Zeki Yağmurdereli çiftinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Osman Gazi adını verdi. Osman doğduğunda babası Zeki Yağmurdereli, Demokrat Parti ve Adalet Partisi kurucularından 12. dönem Trabzon milletvekiliydi. Faik Levent adında bir abisi ve Nesime Yasemen adında bir ablası olan Osman'ın ilk çocukluğu Trabzon'da geçti. Osman eğitim hayatına Trabzon Kurtuluş İlkokulu'nda başladı. Babasının milletvekilliği görevi sebebiyle Ankara'ya taşındıklarındaysa 3. sınıfı bitirmişti. İlkokulu Ankara'da Kavaklıdere İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimi için de Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'ndeydi. Üniversite tercihinde de Ankara'dan ayrılmadı. 1973'te Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Yaşamını notalarla şekillendirmeye başladı. Osman Yağmurdereli mezuniyetinden sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Ancak onun yolu uzun ve renkliydi. Sanat yaşamı 1975'te sahnelerle başladı. Yorumcu sanatçı olarak başladığı sanat çalışmalarında gece kulüplerinde sahne aldı. Ankara gazinolarında attı ilk adımlarını. Ancak burada uzun süre kalmayacak, onun notaları İstanbul'da hayat bulacaktı. Şarkıcı Faruk Tınaz yakın arkadaşıydı ve Osman'ın da İstanbul'a gelmesi konusunda ısrarcıydı. Sürünmek her yerde sürünmektir diyordu. 26 yaşındaydı Osman. Gündüzleri kolejde öğretmenlik yapıp akşamları şarkılarını söylüyordu. Bir yandan arkadaşlarının söyledikleri de aklına yatmaya başlamıştı. Askere gitti ve dönüşte yataklı bir trene atlayıp yönünü İstanbul'a çevirdi. Yolculuğu böylece başlamış oldu. Şişli'de bir evde Faruk Tınaz ve Kamil Sönmez'le birlikte yaşamaya başlamıştı. Şenay Düdek'e verdiği bir röportajında bu günleri anlatırken şöyle diyecekti. Küçücük bir oda. Allah bana yardım etti. Benim inancım çok fazla. 30 yıldır pek çok insana iş verdim. Hizmet ettim. Sayemde kat, yat, araba sahibi olanlar var. Bana onların hayır duaları yeter. Neyse sonra İzmir Fuarı Akasyalar Gazinosu'na girdim. İşler iyi gitmedi. Ceptelik, cepkendelik. Kara kara düşünürken o dönemin parlak solisti Vahdet Vural aradı. Boğaziçi Gazinosu'nda iş teklif etti. Ben 35.000 isterken onlar 50.000 verdiler. Tabii Vahdet sayesinde. Ardından hiç işsiz kalmadım. Gülizar, Doğanay, Este, Astoria gibi bütün gece kulüplerinde çok tutuldum o yıllarda. Parlamıştı artık, işler de iyi gidiyordu. Bir süre sonra evlerine Asım Erken de katılmıştı. Sık sık televizyonda görünüyorlardı. Eğlence dünyasının bir parçası olmuşlardı. Televizyonda görünmeye alışık olan bu başarılı genç gün gelecek ses getiren dizilerin yapımcısı olacaktı. Ancak buna biraz daha zaman vardı. Birilerine. Bu şarkıyı hepimiz biliyoruz sanırım. Birilerine bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül o gülleri savurur. İşte Osman Yağmurdereli bir zaman sonra bu şarkıyla anılır oldu. Nişan Yüzüğü ve Sarışın adlı 2 albüm çıkarmıştı. Ama ondan hep bir Kıbrıs şarkısı olan birilerine ve Eller isteniyordu. Osman Yağmurdereli ve Esin Atasoy, Esin'in abisinin düğününde karşılaştılar. Esin Atasoy, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un kız kardeşiydi ve o dönem İş Bankası'nda müdür olarak çalışıyordu. 1986'da tanıştılar ve evlendiler. Tanışmalarını Esin Hanım verdiği bir röportajda şöyle anlatacaktı yıllar sonra. Abimin düğünüydü. Osman şarkı söylemeye gelmişti Kamil Sönmez'le beraber. Üzerimde gece mavisi bir elbise vardı. Osman bayılırdı o renge. Hayatımda ilk defa saçımı kısacık kestirmiştim. Osman beni görmüş. Arkadaşım olan Zeynep Özal'ın yanına gitmiş ve demiş ki Zeynep bak parmağında yüzük yok. Git konuş ben bu kızı istiyorum. Günler geçti. Osman peşimi bırakmadı. Bir gün bankada çalıştığım esnada ikizim Füsun geldi. Füsun bankaya girdi bir telaşla. Esin, Osman Yağmurdereli seni istiyor dedi. Beni aldım bir gülme. O güne kadar hep abimin yanında protokolün içinde ağır olmam gereken ortamlarda bulunmuştum. Bir şarkıcı benimle evlenmek istiyor. Ya o ne okuyordu, ne şarkıcısıydı deyip küçümsedim. Yarım saat güldüm. Bankada
müşteriler bana baktı. Sonra abimden izin istemiş benimle buluşmak için. 6 ay sonra isteme oldu. 1986 senesinde evlendik. Daha önce bir evliliği olmuştu Esin'in. Aslında kalbi acı dolu bir kadındı. Kayseri Lisesi'nde okuduğu dönemlerde yine bir düğünde onu görüp beğenen ilk eşiyle evlendi. Oğulları Tolga'yı evliliklerinin 9. ayında aldı kucağına Esin. Ancak oğulları henüz 2 yaşındayken bir tatil dönüşü geçirdikleri trafik kazasında olay yerinde kaybetti eşini. Tolga'ya babasının öldüğünü okul zamanı gelene dek söyleyemediler. Öğrendiğinde de kısmi felç geçirdi Tolga. Zaten kalbi acıyan Esin'in ciğeri de yanacaktı. Abisiyle Devrek'teki Baston Festivali'nden Ankara'ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında da babasının ardından oğlunu da uğurlarken Tolga sadece 9 yaşındaydı ve o gün anneler günüydü. Yine aynı röportajda bu konuyla ilgili şöyle diyordu Esin Hanım. Ondan sonra çok isyan ettim. İntihar etmeyi düşündüm. Ama inancımız sağlam Allah'a şükür. Dualarımla, ibadetlerimle o düşüncelerden kendimi hep sıyırdım. Evlat farklı bir şey. Hayata bir şekilde dönüyorsunuz ama o ateş hep yanıyor içinizde. Hep eksiksiniz. Bu acının üzerine onunla evlenmek isteyen Osman'a Semra Özal, Esin'i çok severim ama onu üzmeyeceksin. Çok büyük acılar geçirdi uyarısında bulunmuştu. Evlilikleri güzeldi. Osman bu dünyadan göç edene dek de sürecekti. Çocukları olmadı. Aslında olsun istiyordu ama hep düşükle sonuçlandı. Hatta Esin bir gün tepesi attığında Osman'a "Ya Osman sen beni boşasana, bak çocuğum da olmuyor" dedi. Gözleri fal taşı gibi açılan Osman "Karıcığım sen delirdin mi? O nasıl söz? Sen benim ilk göz ağrımsın" diye cevaplamıştı onu. Esin'in oğluna duyduğu özlem hiç dinmedi. Aslında ona iyi gelen belki de bu evlilikti. Osman Yağmurdereli şarkılarıyla sevilen bir isim olmuştu. Bunun yanında 1984'te Karımı Gördünüz mü adlı sinema filmiyle oyunculuğa da adım attı. 1989'da dönemin sevilen TRT dizilerinden İz Peşinde de hayat verdiği Komiser Esat karakteriyle oyunculukta da yıldızı parlamıştı. Bu arada dizi film sektörü içinde bulunmak ilgisini çekmişti. 1988'de Yağmur Ajans adını verdiği yapım şirketini kurarak yapımcılığa soyundu. İlk işi Kerime Nadir'in Samanyolu eserini TRT için dizi haline getirmek olmuştu. TRT'ye nankörlük yapmadım ama Star'a da Evdekileri yaptım. Bu benim özel kanallarda ilk işimdi ve çok tuttu diyordu. Birçok televizyon kanalına dizi üretti Yağmur Ajans'ta. Pek çok oyuncuyu keşfetti. 1998'de Marziye, 1999'da Yılan Hikayesi, 2000'de Benim İçin Ağlama, 2001'de Aşkım Aşkım, Dedem, Gofret ve Ben, 2002'de Kınalı Kar, Pembe Patikler, 2003'te Serseri, 2006'da Karagümrük Yanıyor ve Karınca Yuvası gibi sevilen pek çok diziyi seyirciyle buluşturdu. Osman Yağmurdereli yine Şenay Düdek'le röportajında meslek sırrını da veriyordu. Bir senaryonun tutması için 5 faktör var. Bunlar doğru senaryo, kast, prodüksiyon, yönetmen ve izlenebilir doğru kanal. Bu 5'ini bir araya getireceksin ki iyi olsun her şey. Devlet sanatçısı unvanına da layık görülen Osman Yağmurdereli, başarılı işlerinin karşılığı olarak Altın Kelebek en iyi yapımcı ödülünü de 5 yıl üst üste almıştı. Osman Yağmurdereli'ye bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Bir yandan tedavisi devam ederken bir yandan da işlerine devam ediyordu. 11 Temmuz itibariyle safra yollarında oluşan enfeksiyon sebebiyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 1 Ağustos'ta 5.30 sularında solunum yetmezliği sebebiyle de yoğun bakıma alındı. Ancak Osman Yağmurdereli'nin vücudu daha fazla dayanamadı. İç hastalıkları uzmanı Doktor Kemalettin Şar, çoklu organ yetmezliğine giren ve yapay solunum desteği gören hastamızda 2 sularında kalp durması gelişti ifadelerini kullanırken Osman Yağmurdereli'nin 2.25'te hayata veda ettiğinin bilgisini verdi. Eşi Esin Hanım'sa bugünü verdiği bir röportajda şöyle anlatacaktı. Bir gün yoğun bakıma yanına girdim. O kadar iyiydi ki konuştuk, şakalaştık, onu sevdim, öptüm, kokladım. Dışarı bir çıktım, ruhunu teslim etti. Ben onunla vedalaşmışım bilmeden. Sevilen dizileri, güzel sesi, gülen yüzüyle bir Osman Yağmurdereli geçti bu dünyadan. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Eylül, kızım üzülme. Bir dahaki dizide seni de evlendireceğim, tamam mı? Sağ ol Osman abi. Şimdi gelelim asıl meselemize.